Her Daim kanalından selamlar. Rusya, Asya ve Avrupa kıtalarına yayılmış 17 milyon kilometre karelik alanıyla dünyanın 8'de birini kaplayan, dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesidir. Hatta ülke o kadar büyüktür ki bir ucunda gece yaşanırken diğer ucunda gündüz olur. Rusya 9 farklı saat dilimine sahiptir. Ülkenin iki uç kısmındaki zaman farkı 8 saattir. Hatta bir zamanlar Alaska'da Ruslara ait bir ülkeyken 1867 yılında 7,2 milyon dolara ABD'ye satılmıştır. Dünyanın en uzun ikinci kara sınırına sahip Rusya, 16 farklı ülke ile dünyanın en çok sınır komşusu bulunan ülkesidir. Letonya, Belarus, Kazakistan, Çin, Moğolistan ve Kuzey Kore komşu ülkelerin birkaçıdır. Ülkenin nüfusu yaklaşık 147 milyondur. Ülkede yaşayanların 79 milyonu kadın, 69 milyonu ise erkektir. Erkek nüfusu kadın nüfusuna göre 10 milyon daha azdır. Bu durumun en büyük sebeplerinden biri olan 2. Dünya Savaşı'nda 24 milyon Rus askerinin ölümü olsa da son zamanlarda ülkedeki alkol tüketimi durumu daha ciddi bir hale sokmuştur. Araştırmalara göre alkolden dolayı erkeklerin %37'si 57 yaşından daha genç yaşta ölmektedir. Nüfusun %80 etnik kökeni Rus'tur. Fakat ülkede 150'den fazla etnik köken birlikte yaşar. Ülkenin en büyük şehri ve başkenti 13 milyonluk nüfusu ile Moskova'dır. Moskova, Avrupa'nın İstanbul'dan sonra en kalabalık ikinci şehridir. Ülke vatandaşlarının %75'i şehirlerde, %25'i ise kırsal kesimlerde yaşamayı tercih etmektedir. Rusya, dünyanın en geniş topraklarına sahip olmasına rağmen hava şartlarından dolayı ülke topraklarının %72'si boştur. Hatta Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Yakutsk'ta hava sıcaklığı kışın -70 dereceye kadar düşebiliyor. 250 bin kişinin yaşadığı Yakutsk'ta dondurucu soğuğa rağmen hayat durmuyor. Okullar ve resmi kurumlar sıcaklık -52 derecenin altına inmediği sürece tatil edilmiyor. Yakutsk şehrinin hava soğukluğu tam anlamıyla doğal bir derin dondurucu görevi üstlenmektedir. Hatta şehir o kadar soğuktur ki hiçbir evde buzdolabı ve derin dondurucu bulunmayıp tüm eşyalar poşetlere koyulup evlerinin penceresine asılarak saklanıyor. Yaklaşık %50'si ormanlarla kaplı olan Rusya, dünyada bulunan ormanların %20'sine sahiptir. Ancak bu kadar orman ve yeşil alan olmasına rağmen tarım yok denilecek kadar az. Ülkede hasat mevsimi sadece 3 ay sürüyor. Meyve ve sebzelerin büyük bir kısmı diğer ülkelerden ithal ediliyor. Ormanlık alanlarının dışında dünyada bilinen en büyük doğalgaz rezervi de Rusya'da bulunuyor. Bu da dünyadaki doğalgaz rezervinin %32'sine sahip olduğu anlamına gelir. Dünya doğalgaz ticaretinin %28'ini üstlenen Rusya, ihracatta ilk sırada yer alırken Türkiye 26 milyar 600 milyon metreküple Rusya'dan en çok doğalgaz satın alan ikinci ülkedir. Rusya'da bulunan Sibirya'nın mavi gözü olarak adlandırılan Baykal Gölü, dünyanın en yaşlı ve en derin gölüdür. 25 milyon yıl yaşında olan gölün araştırılması için Rusya göle özel bir denizaltı yapmıştır. Gölün yüz ölçümü 31.722 km², derinliği ise 1,5 kilometredir. Dünyada sadece Ladoga Gölü ve Baykal'da tatlı su fokları yaşamaktadır. Dünyadaki içme suyunun yaklaşık %20'si buradadır. Günlük yaşantılarında Rusları diğer ülke vatandaşları çok soğuk ve asık suratlı diye tanımlarlar ancak Rus toplumunda gülümseme nezaket göstergesi değildir. Batılılar için selamlaşma anında gülümsemek kibarlık anlamına gelse de Ruslar için bu durum biraz farklı. Nezaketen sürekli gülümsemeyi yapmacık olarak adlandırır ve kişinin samimiyetsiz olduğu, asıl hislerini ise gizlemeye çalıştığını düşünürler. Rusya'ya giden turistlerin söylemine göre Rusya'da İngilizce bilen Rus neredeyse yok denilecek kadar az olsa da aslında Ruslar İngilizce bilse dahi kimseyle İngilizce konuşmayı tercih etmiyor. 20. yüzyılda politik açıdan önemli bir dil olan Rusça, Birleşmiş Milletler'in resmi dillerinden biridir. Dünya üzerinde en çok konuşulan 8. dildir. Rusça'da Kiril alfabesi kullanılır. Ülkenin para birimi Rus rublesidir. Rusya'da şehirlere göre asgari ücretler de değişkenlik gösteriyor. Örneğin Rusya'nın genelinde asgari ücret 12.792 Rus rublesi iken başkent Moskova'da asgari ücret 20.000 Rus rublesidir. Rusya'da ortalama çalışma saati 9,5 saat. Ancak her 7 çalışandan biri günde en az 12 saat çalışıyor. Resmi verilere göre 5 milyon kişi ek işlerde çalışıyor. Halk ortalama aylık 35 bin ile 45 bin ruble arasında para kazansa da şirketlerin büyük kısmı daha az vergi ödemek için işçilerin maaşlarını sadece asgari ücretini bankaya yatırıp geri kalan ücretlerini elden veriyorlar. Bu durumdan devletin haberi olsa da yapılana göz yumuyor. Rusya'da rüşvet o kadar yaygın ki
İnsanlar polislerin keseceği cezadan çok ne kadar rüşvet isteyeceğini düşünüyorlar. Öğrenciler diplomalarını rüşvetle alabiliyor, şirketler rüşvetle devletten ihaleleri kazanabiliyor. Ülkedeki zengin iş adamlarının neredeyse hepsinin özel ambulansı bulunuyor. Ancak ambulansları kullanım alanları biraz farklı. Avrupa'nın trafiği en yoğun şehri olan Moskova'da yaşayan iş adamları trafikten kaçmanın yolunu kendilerine özel ambulanslar yaptırarak bulmuşlar. Rusya'da kirli arabayla trafiğe çıkmak yasak. Kirli araç ile trafiğe çıkmış sürücülerin para cezası yemesine ve hatta ehliyetlerine el konulmasına sebep olabiliyor. Tüm araçlarda araç içi kamerası bulunması mecburidir. Ülkedeki her olay kayıt altındadır. Bu durum sigorta şirketlerinin şart olarak koyduğu zorunluluktur. Çünkü Rusya sigortanın en fazla suistimal edildiği ülkelerin başında gelir. Moskova trafiğinin yoğunluğundan dolayı metro kullanımı da şehirde oldukça yaygındır. Dünyanın en eski ve büyük metrolarından biri olan Moskova metrosu, iç mimarisi ve tasarımıyla dünyanın en güzel metrosu olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 340 kilometrelik uzunluğa sahip Moskova metrosu, her gün günde 19,5 saat aralıksız çalışarak 9,2 milyon yolcu taşıyor. Rusya'da yapıların birçoğu eski ve ev kapılarının hepsi içe doğru açılıyor. Rivayetlere göre dışarısı kar ile dolmuşsa, kapı dışa doğru açılmayacağı için içe doğru açılır yapılmış. Ancak yeni yapılarda kolay yangın çıkışı için dış kapılar dışa açılıyor. Birleşmiş Milletler'in açıkladığı dünya nüfusunun tahminlerine göre şu anda 147 milyon olan Rusya'nın nüfusu 2050 yılında 116 milyona düşeceği yönündedir. Bu nedenle Rusya'da çocuk yapmaya teşvik etmek için devlet hamile kadınlara aylık $70 maaş verip ikinci çocuk içinse $15.500 devlet desteği vermektedir. Hatta şu an dünyanın en uzun hamilelik ve doğum izni uygulaması da Rusya'dadır. Rus kadınları yasalar gereği çocukları 3 yaşına gelene dek doğum izni alabiliyor ve sonrasında işlerine dönebiliyor. Rusya'da aileler çocukları hayata hazırlamayı küçük yaşta başlatır. Çocukların soğuk havaya alışmasını ve sağlıklı olmasını isteyen anneler onları soyup buz gibi havada soğuk suyla yıkıyor. Çocuklar küçük yaştan itibaren farklı beceriler edinmeleri için teşvik ediliyor. Bale, spor, müzik ve dil eğitimi başlıca tercihler arasındadır. Rusya'da okul çağına gelmiş çocukların genellikle kendine bakabilecek durumda olması beklenir. Temizliğe ve yemeğe yardım etmek, küçük kardeşlerine bakmak, küçük bireylerin payına düşen görevler arasındadır. Aileler çocuğunu 18 yaşından sonra da maddi olarak desteklemeye devam eder. Tabii ki çocukların buna değecek işler yaptığını düşünüyorlarsa. Rusya'da tıpkı İskandinav ülkeleri gibi sauna kullanımı gerek tarihi ve kültürün, gerekse de toplumsal yaşamın tamamlayıcı bir sembolü haline gelmiştir. Ülkenin soğuk ve sert ikliminden dolayı sauna kullanımı oldukça popülerdir. Sosyal hayatta toplu halde kullanılan birçok sauna olmasına karşın, ev ve yazlıklarında da kişiye özel kullanım için saunalar yapılmış. Hatta değişik bölgelerde sauna ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına bir traktör ile taşınabilen mobil saunalar dahi yapmışlardır. Ruslar sauna kullanımı sonrasında evlerinin önündeki temiz kalların üzerine kendilerini bırakarak vücut ısılarını düşürürler ve zindelik kazanırlar. Rusya'da neredeyse tüm filmler dublajlı. Ancak dublaj orijinal sesin 1-2 saniye gerisinden geliyor. Ayrıca çoğunlukla filmlerde replikleri sadece bir kadın ve bir erkek yapıyor. Hatta bazı filmleri sadece bir erkek seslendirebiliyor. Для тебя. Ты прав. Ты. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Rusya erkek intiharının görülme sıklığında dünya birincisi. Dünya genelinde erkekler arasında intihar ortalaması 100 binde 13,9 iken Rusya'da 48,3. Yüksek Ekonomi Okulu'nun yayınladığı istatistiklere göre Rusya'nın erkek intiharları problemi çok eskilere uzanıyor. Örneğin 1970'li yıllarda 100 binde 70 iken 1985'te 40'a inmiş, 1994 yılında ise 100 binde 80'e çıkmıştır. İntiharın en düşük olduğu yıl ise 100 binde 30'luk oranla 2012 yılıdır. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarında yer alan verilere göre Rusya tarih boyunca dünyanın alkole en düşkün ülkesi olarak görülmekteydi. Bunun yanında 90'lı yıllarda ülkedeki ölüm oranlarındaki artışın nedeni de büyük ölçüde alkol tüketimiyle ilişkiliydi. O yıllarda büyük bir ekonomik kriz yaşayan Rusya'da öğretmenlerin maaşı vodka ile ödeniyordu. 90'lı yıllarda ülkedeki erkeklerin ortalama yaşam süresi yalnızca 57 idi. 2000'li yıllarda Putin'in yönetimiyle saat 23'ten sonra alkol satışı tamamıyla yasaklandı. Alkollü içeceklerdeki satış fiyatları arttırıldı ve alkollü içeceklerin reklamları yasaklanmasıyla alkol tüketimi kademeli olarak düşüşe uğradı.
Böylelikle ülkede 2018 yılında kadınlarda 78 ve erkeklerde 68 yıl ortalama yaşam süresine ulaşıldı. Rusya sadece alkole değil, sigaraya da benzer yaptırımlarla savaş açtı. 2019 yılında vatandaşların kendi evlerinin balkonunda sigara içmeleri yasaklandı. Ülkede tütün ürünlerinin tüketimi 2019 yılından 2016 yılına kadar %50'den fazla azaldı. Pek çok ülkede olduğu gibi Rusya'da da halk arasında batıl inançlar bir hayli yaygın. Örneğin kedin yalanarak temizleniyorsa hemen hazırlıklara başla. Çünkü misafirlerin yolda demektir. Ya da yemek masasından çatal düşmüşse o eve kadın, kaşık düşmüşse erkek misafir gelecek demektir. Uzak yola çıkacaksan öncesinde 1-2 dakika oturmak uğur getirir. Yeni evli bir kız 7 gün saçlarını kaşırsa kocası hayatını kaybeder. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.